doğum haritası şifredir, PIN kodudur dedi. Doğum haritaları anne karnındaki etkilerdir. Annenin o dönemki eşiyle iletişimi, ikili ilişkileri, parayla ilişkisi, şartları, zemini tamamen çocuğun bilinçaltını kodluyor. Bizim sınavlarımız buradan geçer, buraya gelir, konu başlığı değişir, sahne yeniden açılır, kader yeniden yazılır. Kraliyet ailesinde de doğsa sınanacak. Ben doğum haritama baktırdım, o kodlamalara göre doğru bir hayat oluşturdum diyelim. Sınav nerede kaldı? Evlilik kaderdir bu arada. Yine de buna bir zemin hazırlayan da biziz aslında. Her bir sınav kırılım yaşatıyor. Boğa, aslan, akrep ve Kova. kovaları. Şimdi bu 4 sabit burcu çıkınca ne bekliyor? Haritamda da sultan benim. Hayatımda başrol benim. Yani rolünün hakkını ver ama rolüne kendini kaptırma. Her şeyi, bütün hadiseleri, bütün hayatımızı Allah adına yorumlarsak zaten rahat ederiz. Efendim merhabalar. Çok sevdiğiniz Aliye Nur Töre bir kere daha bizimle. Daha yayına başlamadan ne dedi biliyor musunuz? Ferdan doğum haritası şifredir, PIN kodudur dedi. Aliye Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye Nasılsınız? öyle dediniz? Bu dünya sahnesine insan gönderildiğinde, temas ettiğinde, doğduğunda bir pusulayla gönderiliyor. Ve bu da doğum haritası. Bir pusula gibi. Evet, yani her bir gezegen o dünya sahnesinde bizim spot ışıklarımız gibi aslında. Bunları güzel çözmek, o konumları güzel okumak lazım. Ne kadar sürede bir tavsiye edersiniz doğum haritasına bakılmasını? Aslında ihtiyaca göre. Yani ben bugün bir yorum yaparım, bir hafta sonra ortaklık teklifi gelir. Karşılaştırmak için yeniden bakılabilir. Ya da şöyle olabilir mi? Böyle hayatımızın dönüm noktaları oluyor. Bazen bir teklif alıyoruz. Hayır mı şer mi onu bilmek için mesela. Ya da evladımızın ileride nasıl bir kariyer sahibi olacağı. O dönemeçlerde ya Aliye Hanımcığım böyle bir durum var diye size gelse biri açıyor musunuz doğum haritasını? Kesinlikle. Özellikle çocuk haritası ve gençleri incelemeyi de seviyorum. Çünkü doğru yerde konumlanmaları lazım. Yoksa şöyle oluyor, yanlış yerde çabaladığında başarısızlık etiketi yapışıyor üzerine. Halbuki doğru yerde olsa verimli olacak. Kendini de ait hissedecek. Aliye Hanım mesela daha ilerleyen yaşlarda biri size gelip doğum haritasına baktırsa, belki de baktırdı bilmiyorum, 70 yaşında diyelim. O haritaya baktığınızda aslında bir ömrün heba olduğunu görüyor musunuz? Belki zamanında baktırsaydı daha doğru adımlar atacaktı. Var mı böyle bir örnek elinizde? Yatay düzlemde yükseliş olarak yorumlarsam evet. Yani bu ne demek? Maddi alanlar, işte kariyerle ilgili alanları, çünkü yanlış yerde emek vermiş. Mutlu olmamış mesela. Bu yani bir insanı mutsuz ederek hayatı geçmiş oluyor. Bu çok önemli bir şey. Hani sevdiğin işi yapmak hobi gibi geliyor ya. Bu yüzden evet diyebiliriz ama manevi yöndeki dikey yükselişiyle alakalı Yaradan'la ilişkisine bağlı. Peki mutsuz birini gördüğünüzde doğum haritasında neyi doğru yapmamıştır ya da neyi es geçmiştir de mutsuz olmuştur? En çok karşılaştıklarınız. Evet, çok fazla. Şöyle, doğum haritasında kırılımlar yaşıyoruz biz. Yani bir insanın Venüs'ü yara aldıysa, Merkür'ü yara aldıysa. Ne demek onlar? Açmak lazım. Yani sert açılar, sınavlar, işte transit gezegenler diyoruz. Hepimiz bir kadersel basınç altında kalıyoruz aslında. Orada kırılım yaşadığında insan orayı şifalandırmazsa, oraya bir bakış açısı geliştirmezse cehennemi halde kalır. Ve o kısır döngü devam eder ve kendisi hakikaten o konuyla ilgili cehennemindedir. Yani orayı cennete çevirmek için fark etmek lazım. Mesela Venüs'ü yara aldı diyelim, işte sınanma, sevgiyle ilgili sınanmalar. Belki ta anne karnında aldığı bir etkidir bu. Çünkü doğum haritaları anne karnındaki etkilerdir. Annenin o dönemki eşiyle iletişimi, ikili ilişkileri, parayla ilişkisi, şartları, zemini tamamen çocuğun bilinçaltını kodluyor bebeğin.
İlginç ya, bu doğum haritası meselesini çok kere konuştum. Bilhassa da en çok Aliye Hanım'la konuştum. Eyvah. Hala mesela orada kafama yatmayanlar var. Cevabını bir uzman versin. Hayatta da sınav olması gerekiyor ya, hani imtihanlardan geçmek zorundayız ya pişmek Evet, için. feleğin çarkı işte zaten. Evet. Ha işte ben doğum haritama baktırdım. O kodlamalara göre doğru bir hayat kendime oluşturdum diyelim. Sınav nerede kaldı? Hani doğacağız, düşeceğiz, yeniden kalkacağız. Tüm bunlar doğum haritasının neresinde? Sınav zaten nereden neyin geleceğini, kadersel olarak hangi alanda basınç alacağını bilmendir. Yani sınava girerken kredilerimizi biliyoruz ya, bunun gibidir. Bir sınavın içinde kalırsak sıkıntı. Ama sınava kaderden bize gönderilen bir baskı, basınç, yani bendeki cevheri ortaya çıkartacak bir basınç olarak yorumlarsam olay değişiyor. Yani siz sınav olmayacak demiyorsunuz. Tabii ki olacak. Nerelerden sınavların Evet. gelebileceğini kestiriyorsunuz. Hangi dönem nerelerden sınanacağız? Yani bir Satürn transitinde siz çok günlük koşturmacayla yorulurken ben belki çocuklarla ilgili sınanmış olabilirim. X kişi sağlığıyla sınandı, parayla sınandı gibi. Bu sınav kalkmaz. Yani bu hakikaten haritalarımız çark gibi ve feleğin çarkı. Yani bizim sınavlarımız buradan geçer, buraya gelir, konu başlığı değişir, sahne yeniden açılır, kader yeniden yazılır. Kraliyet ailesinde de doğsa insan sınanacak. O Kiron oldukça, o Satürn oldukça sınanacak. Aslında kaderle, yaşayacaklarımızla doğum haritasını böyle birleştirdiğinizde örtüşüyor mu? Ben kaderle işbirliği yapın diyorum zaten. Kesinlikle kaderle işbirliği yapmaktır. Doğum haritasını bilmek, yani yolda kalmak istemiyorsak doğum haritamızı bilmek zorundayız. Allah herkesin zaten yanındadır. Sahipsiz değiliz. Sadece onunla irtibatlı olarak yorumlamak, yaşadıklarımıza kader veçesinden bakmak, biraz da belki ne kadar yapabilirsek Yaradan'ın nazarıyla bakmak olayı değiştiriyor. Çünkü biz yaşananlara bir kendi gözümüzle bakarız, bir de Yaradan'ın gözüyle bakarız. Peki- Gözlemci olmak orada her şeyi değiştiriyor. Peki dinleyen biri dese ki ya bu işler fal işleri. Bu işte gaybla ilgili iddialı konuşmak dese ne cevap verirsiniz? Valla şöyle söyleyeyim. Bütün mevcudat, bütün varlık, bütün sanat Yaradan'ın başka boyutlarının, gaybının üstüne serilmiş dantelli bir örtü gibidir. Yani açıp bakarsın, hani Hazreti Ali'nin söylediği şey vardır ya, gayb perdesi açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyor. Aslında olmuş olacak her şey kadersel olarak mevcuttur. Alemi misal, levh-i mahfuz, ama bize bakar tarafıyla biz yolda bunu öğreniyoruz. Ve bunu astroloji istatistiksel verilerle öğretir, gösterir. Yani şöyle mi, bir örnek üzerinden anlatırsak. Mesela benim doğum haritamı açtınız baktınız. Bir açı var, işte bir gezegen dizilimi var. O noktalarda benim bir sınav yaşayacağıma işaret eder. Sapaklar. Evet, o dizilim. Görülür. Ama siz benim ne tür bir sınavdan geçeceğimi tahmin edemiyorsunuz. Doğru mu anlattım bilmiyorum. Konu başlıklarını verir bize. Olayın Astroloji. özünü vermez Olayın ama. içini bizim nasıl, ne niyetle doldurduğumuz önemlidir. Herkes aynı yerden sınanır, aynı tepkiyi vermez, aynı kişilerle sınanmaz. Dolayısıyla içini doldurmak tamamen kişinin kalbiyle ve niyetiyle alakalı. Kendi doğum haritanıza baktınız mı hiç? Ezberledim. Ne aralıkla Artık kendi doğum yaşıyorum. haritanıza bakıyorsunuz? Ya şimdi hani günlük olarak da hafızamda olduğu için işte 2,5 günde bir ay mesela transitinde siz 4. evinize, yani yaşam alanınıza o ay geçtiğinde misafir geleceğini tahmin edersiniz. Yola çıkacağınızı tahmin edersiniz. Yani bunlar tabii küçük geçişler. Ama asıl tutulmalar,
jenerasyon gezegenlerinin burç değiştirmeleri ya da bizim haritamızdaki bir iz düşümü tamamen majör değişimler getiriyor. Yani şöyle sorayım. Siz kendinizle ilgili sıklıkla baktığınız için kendi haritanıza önünüzdeki 3 ay ya da 6 ay boyunca 3 aşağı 5 yukarı hangi yollardan geçeceğinizi biliyor musunuz? Tabii ki. Tahmin ediyorsunuz. Ruh haline kadar böyle konu başlıkları gelir ama o zamanki benim sağlıkla ilgiliyse tabii ki benim bunu tedbir almam lazım. Bağışıklığımı güçlendirmem, vitaminlerimi almam gerekiyor. Tedbir amaçlı astroloji zaten muhteşem bir pusuladır. Diğer türlü de bazen kontrolümüz dışında gelişen olaylar da oluyor. Buna da işte kader imza atıyor, kader söz sahibi oluyor daha çok. Burada da işte kabule geçiyorsunuz. Yani aslında ben haritamda konu başlıklarımı görürüm. Ama o sınav arkadaşlar alanından alacaksam kimin üzerinden gelir bilemem. 2024 yılıydı benim doğum haritama baktığında kendisi, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eyvallah. İlk Evet, 2024 yılıydı diye hatırlıyorum. O günden bu yana da sağ olsun, inanın benim hiç öyle bir talebim olmasa da bir anda Ali Hanım'dan bir mesaj gelir. Ferdan böyle böyle gökyüzünde bunlar var. Siz de böyle böyle bir durumun içindesiniz. Hatta şöyle şöyle şeyler de olabilir diyor. Bu bir ilham değil de açtığınızda size o kişiyle ilgili artık sapak mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Muhtemel şeyleri gösteriyor. Mesela Makas benim haritam ne diyor önümüzdeki günler için? Haziran'dan itibaren 10. evinizden bir Jüpiter transiti alacaksınız. Yani Kariyerle alakalı daha da çok bir parlama dönemi. 2014-15 arasında ne yaşamıştınız acaba? Geçişler, güzel geçişler. güzeldi O diye dönem, anımsıyorum sanki. Güzel yerleşimler o zamanki yaşınıza ve o zamanki tecrübenize göre öyle gelmişti. Ama şimdiki potansiyellerinizi değerlendirmenize göre daha farklı enerjiler gelecek ama her halükarda olumlu bir daha da yükseliş enerjisi gelir. Hadi inşallah. Bunu mesela neye göre söylüyorsunuz? Aldınız, doğum tarihimi biliyorsunuz. Doğduğum saati biliyorsunuz. Doğduğum yeri biliyorsunuz. Ne açıyorsunuz da Ferda'yı Haziran'da böyle bir şey bekliyor dedirtiyor size? Hepimizin doğduğu anda bir yükselen burcumuz deniliyor. Yükselen burcumuzu belirleyip tabii ki sizin bir formatınız var, bir yazılımınız var, ilahi bir format. Bunun teknolojik olarak bir harita açılımını yapıyoruz biz ve burada yükselen üzerinden biz genelde kadersel geçişleri, sınavları oradan gözlemleriz daha çok. O yüzden saat önemlidir, doğum tarihi önemlidir. Buradaki ev sistemine göre geçen transit yapan diyelim gezegenlerin sizin hangi evinizle etkileşime geçeceği, size neleri getireceği, size ne vaat ettiğini oradan yorumlarız. Hiç böyle haritasına bakıp ben bunu nasıl söyleyeceğim dediğiniz durumlarla karşılaştınız mı? Ya belki aldatma durumları falan ama zaten söylemem. Çünkü kişinin günahına belki şahit oluyor insanlar ama tövbesine şahit olmuyor. Bizim insanları bıraktığımız yerde kalmıyorlar. Ben kimsenin bıraktığı yerde değilim. Benim bıraktığım kişiler de orada değiller. Sizin torununuz vardı diye biliyorum Evet. Aliye Hanımcığım. Toruna baktınız mı? Tabii evet. Kaç yaşında? 10. Allah bağışlasın. Cümlemizi Mesela annesi mi inşallah. talep ediyor? Anneannesiniz değil mi? Evet anneanneyim. Annesi mi talep ediyor? Yoksa mesela siz ya bu torunumu ne bekliyor acaba diye. Onu da ezbere biliyorsunuzdur herhalde. Evet, aynen. Çocuklarınkini zaten onu sevdiğim böyle arkadaşlarımın ezberim yani yanımda taşıyorum zaten. Hani oradan bu ne diyelim buradan açıyorum sayfayı. Mesela o dosyayı. haritasına baktığınız torunun ona göre bir yönlendirme yapıyor musunuz hayatında? Evet yani bunu zaten ben kendim doğduğu andan itibaren merak ettiğim için ya bu çocuğun formatı nasıl, yetenekleri neler, hangi derse daha çok müsait, yani sayısal mıdır, sözel midir, hangi alanda kariyer yapar, psikolojik yapısı, fiziksel hassasiyetleri, anne ile iletişimi, babayla iletişimi, okula bakış açısı, derse bakış açısı hepsi oradan okunur. Harita ekran gibi aslında haritalar.
Yani nasıl bir ekrandan bir şeyleri okuyabiliyorsak bu şekilde ve insan gerçekten çok 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 katmanlı bir varlık. Yani o kat kat yeni şeyler de keşfediyorsunuz haritada. Ve haritalar değişkendir. Ne kadar sürede Yani bir değişiyor? bu tamamen kişiye özel bir şey. Mesela X kişi Kova burcudur. Diğer kişi de Kova burcudur ama doğduğu andaki o dereceler diyoruz. Dereceleri değiştiğinde, burç değiştirdiğinde bu kova o kovadan önce zaten balık burcuna geçmiştir ve onu yaşamaya başlamıştır. Yani halden hale geçiyoruz aslında. Doğum haritamızda olaylara, durumlara, kendi yaşadıklarımıza ve gezegenlerin değişimlerine göre değişiklik gösteriyor. Değişiklik gösteriyor. Sevdiğimiz şeyler, yer değişikliği, konum değişikliği, evlilikle ilgili, ilişkilerle ilgili, kariyere bakış açımız pat diye mesleği bırakıyor, başka bir mesleğe geçiyor. Bunlar böyle majör değişimler vardır. Hiç yanıldığınız oldu mu? Muhakkak olmuştur. Bir de şöyle bir şey Ferda Hanım, artık haritalardan o kadar eminim ki, aslında bu haritalardan emin değilim, kendimden diye değil. Yani Yaradan'ın matematiğinin çok güzel işlediğinden emin olduğum için bazen olmayan şeyler oluyor. Bu haritada bir şeyin olabilmesi için de işte kaderle işbirliği dedik ya, kişinin şartları da oluşturması gerekiyor. Bir şartlar oluşursa aslında orada kader meyvesini verecek. Bu çok önemli. Yani insanın işin içine dahil olması çok önemli bir şey. Hani böyle hiçbir şey yapmayıp ya benim olmadı, gelmedi, işte tanışacaktım biriyle. %85 Senin oradaki tanışırsın. çaban ne? Tabii ki yani senin korkun varsa arkada. Biz sizi çabanıza bağlı kıldık. Eyvallah, Der. aynen. Yani sen tamamen soyutladıysan kendini, hayatın içinde yoksan zaten kaderin yok gibi oluyor. Bu dünyada da yok gibi oluyorsun. Mesela doğum haritama baktığınızda benim doğru mesleği seçmiş olduğumu görüyor Tabii, musunuz? evet. Uranüs sizin ikinci evinizde ve uzun zamandır da zaten sizin Jüpiter'de ikizlerde. Dolayısıyla Uranüs ikizler, bunlar tamamen medya ile alakalı konulardır. Sosyal medya olsun, TV olsun. Görünür tamamen işler yani. görsellik, aynen, iletişim odaklı olmak. Habercilik mesela, evlilikte ikizler. Şimdi diyorsunuz ki her bir sınav kırılım yaşatıyor. Haritalarımızda mı kırılım yaşatıyor? Haritalarımızda kırılım yaşatıyor ama zaten o haritamız demek bizim iç dünyamız demek. Mahiyet deniliyor ya buna, hani iç dünyamız. Şimdi şöyle Ferda Hanım, bu zaman çok ilginç bir zaman. Çocuk olmadan büyüyoruz. Dövülmeden ağlıyoruz. Öğrenmeden biliyoruz. Yaşamadan ölüyoruz. Yani o kadar hızlı ki, hani böyle tekerlekler çok hızlı döndüğünde görünmüyor ya o şey. Hayat böyle geçiyor şu an. Yavaşlamak lazım, sadeleşmek lazım. Bu kırılımları biz fark ettiğimizde hayatı tamamen oradan algılıyor insan. 5 yaşında bir sevgiyle alakalı bir kırılım yaşadıysa o beni orada kalıyor. Merkür'ü bir kırılım yaşadı, 10 yaşında öğretmeni bir şey söyledi. Merkür'ü orada hala yaşamaya devam ediyor. Ben bu yaşıma gelene kadar, siz bu yaşınıza gelene kadar binlerce ben var, binlerce siz var. Elbette. Yani benim bedenim kara kutu gibi. Her benlerim bende hala. Öncelikle benim geçmişe gidip o kırılımları da fark edip, haritalar burada çok yardımcı oluyor. Oradaki benlerimi şifalandırmam lazım. Tam da sorun buydu. Şimdi pek çok olay yaşıyoruz her birimiz. Bir evden getirdiklerimiz var, 2 hayatta tecrübe ettiklerimiz var. Ve bunlara göre de bir bildirim oluşturuyor kafamız. Mesela benim evliliğe bakış açımı, para kazanmaya dair bakış açımı, her şey bu yaşadıklarım, evden getirdiklerim belirliyor ya. Tam da harita şifalandırmak dediğiniz bu mu? Mesela benim evliliğe negatif bir bakış açım var. Siz haritamda bunu şifalandırabileceğimi mi söylüyorsunuz? Evet, yani orada bilinç sıçraması yapılabilir. Kolay mı? Çok zor. Gözlemlediğim, isterse 65 yaşında, 70 yaşında olsun insanlar bekarlığı tercih etmişler ya da korkmuşlar. Korku insanı büzüştürür, büyütmez. Sevgi büyütür. Yani orada bir şeylerin inadına belki de üstüne gitmek lazım.
Evlilik kaderdir bu arada. Yine de buna bir zemin hazırlayan da biziz aslında. Yani korkulardan şartları oluşturmak dedik ya. Hani o şartların oluşmasına bir zemin de oluşturmak gerekiyor. Bu sevgiyle alakalı, yani Venüs'ü şifalandırmak aslında. Nasıl şifalandırıyoruz ki? Burada özellikle tabii ki mesela diyelim benim Venüs'üm sıkıntılı. 10 yaşında değersiz hissettim kendimi. Evet. Ya da ben bunu belki anne karnında aldım, doğum haritasında aldım. Doğum haritasından bu yana zaten ben böyle doğmuşum diyelim. Burada değersizlik duygusu da olur. Venüs hem ilişkiler demektir. Sevgi, iletişim, yine bereketi de etkiler. Çünkü para, hani parayı bizde genelde bir iten bir tarafımız var ya bizim. Her türlü sevgi diyelim buraya. Burada özellikle öncelikle ben kendimde zaman yolculuğu yapıp 5 yaşındaki bene gittiğimde, belki anne karnında o bene gittiğimde oradaki bebek bene bir bakış açısı vermem lazım. Yani gerçekten sen unutulmuş değilsin. Öncelikle Allah seninle beraber. Hüzünlenme. Hani ayette diyor ya, hüzünlenme. Allah bizimle beraber. Ve işte Meryem 96. ayet. Allah onların kalplerinde diyor sevgi oluşturur. Yani orada fark et, o bebeği, o gerçekten hani çocukluğuna inmek denilen böyle klasik de bir şey vardır ya. Ama ben biraz daha farklı açıdan böyle değerlendirmek istiyorum. Orada bütün benlerimiz donmuş olarak hala o evrenlerde, o zamanlarda yaşamaya devam eder. Canlıdır, uyur, uyuşur, kalır orada, donar. Öncelikle orayı renklendir hayalinde. O bebek halindeki, donmuş halinde renklendir. Ve ondan sonra bir farkındalık kazandır. Ben senin yanındayım, ben seni görüyorum. Görmek çok önemli. Görüyorum de şifalı ayetleri oku, sarmala ve o belli bir teskin olduğunda o halin büyüt ve şimdiki beninle bütünleştir. Kişilik bölünmeleri biraz da böyle parçalarımızın geçmişte kalması, hani o yüzden de bizim enerjimiz ve sabrımız çok tükeniyor. Binlerce parçamız geçmişte, binlerce zihinsel olarak da gelecekte. Hani şimdikine enerjimiz kalmıyor. Doğru. Sabrımız gidiyor. Yani eğer kıtlık bilinci varsa o zaman git, nerede yaşadın? Oradaki benine yine ortam renkli mi değil mi şifalandır. Rızık ayetlerini oku. Duha suresi 8. ayeti oku. Yani biz seni ne diyor? Seni yoksul bulup zengin etmedik mi? Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Yani oradaki bene bir bakış Gönderme. açısı vermek. Önemli olan bu zamana getirmek. O yüzden bazı insanların bedeni büyür, biyolojik olarak, bilinci büyümez. Şifalandıracağı yeri siz söylüyor musunuz? Tabii ki. Evet. Tamam, bu önemli. Haritalarda tabii kırılım yaşanan yerler. Var mı benim öyle şifalandırmam gereken bir yer? Bakarız. Bakın. Hiç o gözle bakmadık çünkü. Evet. Hep böyle ki şöyle olacak, böyle Fırsatlar, olacak bilmem evet, ne. evet, fırsatlar. Ki vardır belki Onun de duasını yani. zaten neyin duasını edersek biraz da orayı büyütmüş Doğru. oluyoruz. Yani hani sıkıntı da olsa büyük görsen büyür, küçük görsen küçülür. O yüzden Yaradan'ın ikramı çok, bu tarafı büyütmek lazım. Doğum haritasını bir devlete benzetiyor Aliye Hanım. Diyor ki bu devletin bir yöneticisi var. Yönetici biziz değil mi? Evet. Haritanın bir de bakanlıkları var diyorsunuz. Evet. Nasıl anlamalıyız bunu? Yani bendeki hücrelerim mesela canlılar, ruhlular, ben onların önderiyim. Haritamda da sultan benim. Hayatımda da sultan benim. Hayatımda başrol benim. Yani rolünün hakkını ver ama rolüne kendini kaptırma. Rolün hakkını vermek lazım. Yani neticede bu dünyadan şöyle seyredip geçiyoruz işte. İnsan en üst makama gelse nereye gelecek? En üst terfi mezar taşı. O yüzden hani o zamana kadar en azından hayatı kaliteli, konforlu yaşamak adına haritaları keşfetmek lazım. Burada
Haritadaki gezegen yerleşimleri sanki işte bakanlıklar gibi geliyor bana. Yani Sevgi Bakanı, Ay Aile Bakanı, Jüpiter Hazine ve Maliye Bakanı ama sadece benim bakanlığım. Yani bunları görüp doğru konumlandırdığımda ve doğru sahneye aldığımda, onları doğru çalıştırdığımda o zaman ben haritadan elde etmem gereken şeyi ederim. Haritanın muradı gerçekleşmiş olur. Çünkü Yaradan bu haritayı verdiyse benden bir ürün istiyor. O ürünü en güzel şekilde üretip ortaya koymam lazım. Böyle gezegenlerin büyük değişimleri oluyor ya. Mesela Evet. o noktalarda da şöyle bir doğum haritamıza baktırmamızı tavsiye eder misiniz? Mesela şu meşhur Uranüs Boğa o kadar çok Sonu siz geldi. ve sizin gibi meslektaşlarınızdan aman çıkıyor Boğa'dan, aman gidiyor diye o kadar çok dinledim ki ben de şimdi onun gidişine bir anlam yükledim. 26 Nisan'da çıkıyor. Evet, 26 Benim Nisan gibi çıkıyor. Kova, Aslan ve hangi burcu etkiliyor? Sabit burçları Sabit çok burçları. etkiledi. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova. Kovaları çok etkiledi. Şimdi burada işte haritalar biricik dedik ya. Mesela Uranüs boğaları biraz böyle sıkıntılı geldi. Ama ben bir yükselen boğayım. Ben Uranüs'ten çok memnunum. Allah ondan razı olsun diyormuşum. Bana acayip güzel İşte geldi. demek ki bireysel haritamız mı orada biricik. devreye giriyor? Evet, kesinlikle Aa. öyle. O yüzden gökyüzü yani sistem çalışıyor, işliyor ama herkesin bir çarkı var kaderin içinde. Temas ettiği yerler farklı. Uranüs bende buraya dokunup başka bir şey getirirken X Çok kişi de ilginç. belki hani Allah korusun sakarlık veriyor, kaza veriyor gibi. Kim bilir? Yani Siz yükselen boğasınız. Mesela Evet. sizi olumlu yönde etkiledi. Ha Allah bugünümüzü aratmasın. Benim adıma olumsuz diyemem ama biraz sıkıntılı Öğretti. bir 7 yıldı. Yani böyle baktığım zaman olayları hızlı kararlar aldırttı mesela. Hatalı kararlar aldırttı. İçinden çıkamadığım durumların içine soktu. Allah yine diyorum bugünümüzü aratmasın. Öyle geride kalan bir 7 yıla negatif anlam yüklemeyi de doğru bulmuyorum. Biraz sınavlarımın çok oldu basınç oldu. Evet. gibi. Tamamen diyor bireysel harita onu belirliyor diyor. Ben de buram Kesinlikle. buram etkiliydi. Kesinlikle. Şimdi bu 4 sabit burcu çıkınca ne bekliyor? Yine doğum haritası üzerinden ama söylemek gerekiyor galiba. Tabii bireysel olarak doğum haritası üzerinden daha rahat, daha doğru yorum yapılır. Çünkü kişinin haritası nasıl tetiklenir onu bilmiyorum. Biriciktir. Bununla birlikte genel olarak baktığımızda Uranüs Boğa'da rahat değildi zaten. Boğa sabit bir burç. Uranüs hareketli öngörülemez yıldırımları ve şimşekleri yönettiği için yani pat diye bir şey geliyor. Şimdi Boğa'nın keyfi kaçıyor, huzuru kaçıyor, düzeni bozuluyor. Tam düzen bozucudur Uranüs. O yüzden Boğa ile anlaşamıyor. Ama şimdi ikizlere geçecek, kendini çok rahat ifade edeceği bir yer normalde. Ama yine bireysel haritalarda güzel kontaklar olduğunda Uranüs ani büyük sıçramaları, büyük projelerin içerisinde olmayı, büyük kazançları genelde böyle ani getirir. Ve bu tatlı sürprizler ya da tatsız sürprizler kişinin haritasına bağlı. Bu dedikleriniz bütün burçlar için mi geçerli mesela? Burçlar açısından Tabii, bakarsak. yani genelde sabit burçlar rahatlayacak diyebiliriz. Yine böyle etkileyeceği, daha böyle biraz sıkıntılı etkileyeceği gruplar var mı? Uranüs'ün ikizlere geçmesi. Tamamen haritaya bağlı gerçekten. Haritaya bağlı. Hı hı. İşte az önce verdiğimiz sizle ben Evet, farkındaki aynen, gibi. Aynen. Yani ben böyle çok güzel oldu. Hani benim için çok şükür. Çiftler ne diye geliyor size? Çift terapisi gibi Evet. aslında terapi demeyelim de adına belki. Çiftlerin doğum haritasına göre ilerleyişi, yol alışımı neyle geliyorlar? Aslında çift terapisi oluyor. Yani ciddi anlamda bir özgürleşme. Bazı şeyleri Ne diye kişiselleştirmeden çıkarma. Öncelikle uyum var mı? Bizim uyumumuz nasıl? Bu bir. Diğeri biz hangi gün nikah tarihi alalım? İletişim noktasında daha iyi nasıl anlaşırız? Yani sevgi alışveriş biçimleri tamamen aslında birbirlerini tanıyıp sonrasında da böyle ortaya çıkan o kimya tepkime neyse ikisinin birlikte oluşturduğu onu da bağımsız yorumluyoruz. Yani ortada başka bir harita çıkıyor. Burada da yani bu kişi A kişisiyle anlaşamıyorken belki onunla çok güzel anlaşıyor. Tamamen uyum, ahenk, akış
birbirini destekleme ya da birbirine sınav olarak taşıdıkları şeyler çift haritalarında görünür. Ya bir şikayet üzere mesela gelenler de oluyor mu? Evet. Anlaşamayanlar, ne bileyim küçük de olabilir, büyük de problemi olanlar olabilir. Biraz onlardan böyle bir öğrenmek istiyorum. Hani Tabii. böyle bu anlamda çift terapisinden faydalanmak isteyenler olursa diye soruyorum. En çok karşılaştıklarınız. Genelde mesela şuna bazen üzülüyorum. Yani bunu bilmek de kişileri rahatlatıyor. Haritaları biz karşılaştırıyoruz ve buna sinastri diyoruz, uyum analizi. Şimdi burada 7. ev evlilik alanıdır mesela. Eğer kişilerin haritasında olumlu dediğimiz gezegenler 7. eve düşmediyse kişi kendini boşlukta hissediyor. Diyor ki ya eşim var ama yok. Yok. Arkamda hissetmiyorum. Büyük bir boşluğum var. Sağ olsun maddi konuda da destek oluyor ama boşluk hissediyorum. Şimdi bu onu bilerek yapmıyor. Öncelikle bunu bilmek kişiyi rahatlatıyor. Ha diyor ya bu yani o Hani mizacı böyleymiş dediğimiz şey. Aslında evet, bir de şey yani elinde olsa o bütün gezegenleri oraya toplayacak zaten ama öyle bir şey değil. Yani O kodla dünyaya o kodla gelmiş. dünyaya gelmiş. Bundan haberdar bile değil. Ondan dolayı kişiselleştirmekten uzaklaşıyorlar. Ha diyor tamam bu bundanmış. O zaman direkt ön yargısı yıkılıyor. Bir aydınlanma yaşıyor Aydınlanma çiftler yaşıyor. birbirine karşı. Tabii, aynen. Mesela sınanırken 7. evden diyelim Satürn geçerken diyorum ki Satürn 3 yıl hani idare edin falan. Önemli olan sevgi varsa emek biraz daha gerekecek. Dolayısıyla ha diyor bu Satürn'den ben diyor eşim değişti demiştim acaba neden falan. Böyle yani mesela diyelim A kişisinin Satürn'ü B kişisinin 4. evine düştü. Bu ne demek? Dış baskı, aile baskısı olabilir. Eşinin ailesinden dolayı ciddi bir baskı gelebilir. O zaman diyor ki ha bunu eşim bilerek yapmıyor. Ama eşinin de bunu fark edip ha o zaman dış baskı varsa ben biraz daha sınırlarımı çizeyim. Böyle bir farkındalık kazandırıyor. Bu her anlamda maddi konuda, cinsel konuda uyum, tensel çekim, iletişim becerisi, birbirinin kariyer alanlarını destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bunların hepsi haritadan okunur. Yine de baktınız haritasına bunlar asla bir araya gelmemeli diye siz görüyorsunuz ya da böyle yorumlar mısınız haritaları bilmiyorum. Yorumlasanız da söyler misiniz? Ya buraya dikkat etmeniz gerekiyor diye orada çok üstünde durduğum konular oluyor. Yani aynı evi paylaşma enerjisi çok fazla yok. Mesela diyorum ki siz konuşmalarınızı sosyal ortamda yapın. Yani siz bir hani mutfak diyordu ya bir dizide mutfak. Yani siz bir dışarı çıkın. Evde konuşmayın mümkünse sorunlarınızı. Çünkü evde nitelikli bir beraberlik işareti yok. Yolda konuşun. Yemekte konuşun. Yani böyle hani bunun gibi birçok başlıklar haritada görünüyor evet. Ben konuklarıma sonda bir serbest zaman bırakıyorum. Son söz sizin. Değindiklerimizden, değinmediklerimizden. Canınız ne isterse serbest kürsü. Neticede her şeyin ilacı, merhemi yaratandır, Allah'tır. Allah'a yar olana her şey yardır, her şey yarar. Allah'a yar olmayana her şey bardır, yüktür, her şey zarar. Her şeyi, bütün hadiseleri, bütün hayatımızı Allah adına yorumlarsak, o veçeden bakarsak zaten rahat ederiz. Aliye Hanımcığım çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Doğum haritası ile ilgili size ulaşmak isteyenler Instagram üzerinden, Instagram sayfanızdan yapılır. Evet. ulaşabilir. Yazın DM'den dönüyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizimle olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.